Merhabalar, herkese selamlar olsun benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakar mısınız, hava güzel, enerji güzel, sevgi dolu kalbimle sizlerle bir muhteşem tarifimi paylaşıyorum. Şu anda bence en gereken tariftir ve aynı zamanda da bu tarif, hatta iki tarif paylaşacağım. Doğal bileşenlerle, doğal bitkilerle daha güçlü, daha sağlıklı, daha genç, daha güzel bir vücuda sahip olacağız arkadaşlar. Evet, hemen tarife geçelim. Sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, bu bizim şifalı ve faydalı karanfilimiz. Bir çorba kaşığı karanfili alalım ve tenceremize atalım. Üzerine bir tarçın çubuğu ekleyelim. Bir de 5 adet defne yaprağı ekleyelim. Papatya. Bir çorba kaşığı papatya ekliyoruz. Papatya çiçeklerimizi. Size bugün muhteşem faydalı bir tarif veriyorum arkadaşlar. Tenceremize 1 litre kaynamış su döküyoruz. Tenceremizin kapağını kapatalım ve yaklaşık 15 dakika kaynatalım kısık ateşte. Şimdi bizim şifalı suyumuz hazır olana kadar sizlere hemen ikinci tarifi veriyorum. Tekrar karanfilden alıyoruz. Bir çorba kaşığı ve baharat öğütücüden öğüteceğiz. Öğüttüğümüz karanfili alalım ve bir cam kavanoza dökelim. Üzerine 100 mililitre saf zeytinyağı ekleyelim. Şimdi alalım bir tenceremizi ve su banyosu yapmaya tenceremizi hazırlıyoruz. Ufak havluyu içine seriyoruz. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Ve tencerenin yarısına kadar su döküyoruz. Ben direkt kaynar su döküyorum. Kavanozumuzun kapağını hafifçe örtelim ve şimdi ocağa yerleştiriyoruz. Tencereyi ocağa yerleştirdim arkadaşlar ve bunu bu şekilde 30 dakika kısık ateşte suyu kaynatacağız ve yağımızı ısıtacağız. Bu şekilde muhteşem faydalı bir karanfil yağı elde edeceğiz. Burada da kısık ateşte çayımız kaynıyor. Şimdi kaynattığımız suyumuzu alalım ve bu şekilde soğumasına bırakalım arkadaşlar. Bir daha demlenmiş olacak. Bitki çayımız soğuduktan sonra alalım bir cam kavanoza ve çayımızı süzüp alalım. Şimdi bu hazırladığımız bitki çayımızı buzdolabında saklayalım arkadaşlar. Ay biraz döküldü. Buzdolabında bir hafta durabilir bu çayımız. Alalım şimdi gelelim içmesine. Nasıl içeceğiz? Şöyle bir bardak alalım. Bardağın yarısına kadar bu bitki çayımızdan dökelim. Üzerine su dökelim ve karıştıralım. Normal soğuk oda sıcaklığındaki suyu aldım, karıştırdım. Şimdi buraya limon suyu ekleyeceğiz.
Bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ekliyoruz. Limon kullanmam, limon içmem, limon eklemem diyorsanız eklemeden de içebilirsiniz tabii ki de. Bir tatlı kaşığı doğal bal. Balı da yine de bal kullanamam diyorsanız bal eklemeden de içebilirsiniz arkadaşlar. Ama yarı yarıya suyla karıştırıp içmemiz şart. Bu çayımız var ya, bu yaptığımız bitki çayımız bütün hastalıklara iyi gelecektir. Damarlardan tutalım, karaciğer, akciğer, solunum sistemi, mide bağırsak sistemimiz, sindirim sistemimiz, aynı zamanda da vücutta toksinler, mide kurtları, bunların hepsini döker, yok eder, kanı sıvılaştırır, kan pıhtılarına da iyi gelir, kalbimize, bütün kan damarlar sistemimize de iyi gelir arkadaşlar. Evet, mutlaka bunu yapıp soğuk algınlığı olsun, grip, nezle, virüs, enfeksiyon, bunların hepsini yok edecek ve muhteşem bir şekilde vücudumuzu temizleyecek bir bitki çayıdır bu. Bunu bu şekilde hazırlayıp ve bir günde bir bardak akşam veya sabah yemek yedikten sonra, sabah kahvaltıdan sonra hemen içebiliriz veya akşam yemeğini yedikten sonra bu çayımızı alıp yiyebiliriz. Dediğim gibi kalan çayımızı da kapağını kapatıp buzdolabında saklayıp ondan sonra oradan alıp suyla karıştırıp aynı şekilde içebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci tarifimize. Karanfil yağı yaptık, hazırladık. Şimdi daha yağımızı soğutmadan buraya biz bal mumu ekleyeceğiz. Bu yağımızın içine 80 gram bal mumu ekleyelim. Tenceremizi tekrar ocağa yerleştiriyoruz. Kısık ateşte açıyoruz, suyu kaynatıyoruz ve sadece bal mumu eriyene kadar kaynatacağız. Şimdi yağımızı ocaktan alıyoruz. Bal mumu eridikten sonra ve hemen süzüp alacağız yağımızı, süzeceğiz. Cam kavanoza süzüp alalım arkadaşlar. Mutlaka cam kavanoz kullanmaya özen gösterelim. Şimdi gelelim bu yağımızın kullanmasına arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bal mumu eklendiği için yağımız hemen donmaya başlıyor. Bu soğuduğunda donmuş hale gelecektir. Tekrar kullanım için veya mikrodalgaya koyacağız. 5-10 saniyeye eriyecektir veya tekrar su banyosu yaparak yağımızı eritebiliriz ve kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu yağı ne için kullanacağız? Bütün vücudumuza sürebiliriz, kullanabiliriz. Şimdi başlayacağız. Göğüslerimize sürelim. Bu yağ ısıtacaktır. Muhteşem bir şekilde sıcaklık verecektir ve akciğerdeki, bronşitlerdeki, solunum yollarındaki iltihaplar varsa, balgamlar varsa, öksürük varsa onların hepsini eritip çıkaracaktır, yumuşatacaktır arkadaşlar. Akciğerin sırtımıza da sürebiliriz. Akciğerin olduğu yere veya göğsümüze de sürebiliriz. Bronşit yollarına. Aynı zamanda da kemikler, eklemler, diz ağrıları, eklem ağrıları, varisler arkadaşlar her derde deva olan bir yağdır. Antibiyotikten gerçekten 150 kat yüksek olan bir yağdır ve bu yaptığımız, hazırladığımız çayımızda gerçekten yani doğal antibiyotiktir bunlar. Bunu bu şekilde çayını da içiniz. Çayı tabii ki de 7 gün 10 gün bu şekilde hazırlayıp içebiliriz. Ondan sonra ara verelim. Yağı da bitene kadar kullanabilirsiniz ve her zaman da kullanabilirsiniz. Bu yağı şimdi alıp nasıl saklayacağız? Alıyoruz, kapatıyoruz kapağını ve serin
karanlık ortamda, yani normal oda sıcaklığında dolabın içinde saklayabiliriz. Saklanma raf ömrü de 6 aydan 1 seneye kadar durabilir ve hiçbir şey de olmaz. Ama bunu hazırladıktan sonra mutlaka her gün sürünüz ve kullanınız. Aynı zamanda da bu yağımızı tırnaklara da sürebilirsiniz. Arkadaşlar, tırnaktaki olan mikroplar, tavandaki oluşan mikroplar, parmak aralarında oluşan mikropları bile öldürür, yok eder. Mantarları da yok eder. Gerçekten çok yüksek derecedeki antibakteriyel, antibiyotik bir merhemdir bu hazırladığımız. Bütün sorularınızı yorumlar kısmında yazınız arkadaşlar. Videoyu da izlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum sizlere. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Şifalar olsun. Sağlıkta kalınız.